Poir, daha ciddi tehlikenin sona erdiğine inanıyordu. Bunu nereden mi anlıyordu? Kamp ateşlerinin o gece hala yanmaya devam etmesinden. Eğer Che Santa Cruz'dan bir saldırı gelseydi, bu ateşlere asla izin verilmezdi. Öte yandan Kızılderili artık konuşmayı reddetmiyordu. Nöbetçi görevini ihmal etmeksizin Cummings ile takip edilecek rota hakkında rahatça, uzun uzun konuşuyordu. Hatta sigara içme lüksüne bile kapılmıştı. Beyaz Adam'ın kulübesinden ayrıldığından beri böyle bir şey yapmamıştı. Partinin geri kalanı ise beden ve zihin olarak tam bir huzura teslim olmuştu. Bu yüzden, başka bir neden olmasa bile, bu duraklama yeri, uzun ve sonuçsuz yolculukları boyunca gördükleri en hoş yer olarak akıllarda kalmıştı. Cummings ve Poir yürüyüş hattına nihayet karar verdiklerinde, ertesi gün alacakaranlık hızla geceye karışıyordu. Poir ateşleri yakmaya başladı ve alevlerden, partinin tamamını saran tam bir daire oluşturdu. "Böyle bir ateş gerçekten gerekli mi?" diye sordu Teddy. Çenesini dizlerine dayamış, yanan odunun alevlerini izliyordu. "Yoksa sadece uzun zamandır nerede olduğumuzu kabul etmekten kaçındığımız için mi bunu yapıyoruz?" "Kaba düşmanlara karşı korunuyoruz," diye yanıtladı Poir. "Bu bölgede jaguarlar bol, yılanlar da öyle. Bu közler, küçük mühimmat stoğumuzu kurtarmak için çok şey yapacak." Jake akşam yemeğinden beri hiçbir sohbete katılmak istemiyordu. Kendini devasa bir ağacın dibine atmıştı. Yüzündeki ifadeden Neil, onun Silver City'de hazineyi çıkaramamanın pişmanlığını yaşadığını anlıyordu. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Sadece, bu ne kadar, kraliyet bir gezi, olacaktı, diye düşünüyorum. O imajı almak için çok uğraşmıştım. Eğer onu şehir dışına taşımayı başarsaydınız," dedi Cummings ciddi bir sesle, "zaten şu an burada olmazdık. O gümüş parçası yükümüze eklenmiş olsaydı, sanırım bu kadar uzun yaşayamazdık. Yine de bu kadar zaman harcadıktan sonra hayal kırıklığını daha ağır karşılayacağını düşünmüştüm." "Şikayet etmenin ne faydası var?" dedi Cummings. "Yaşananlar yaşandı. Hayatta kurtulma konusunda olağanüstü şanslıydık ve bu yüzden minnettar olacak çok şey var. Peki, emirlere en başından sonuna kadar uysaydım, daha fazlasını yapabilir miydim? Hazineyi taşımak meselesinde değil, çünkü teknemiz keşfedildiğinde tüm umut zaten kaçmıştı. Ama bize fazladan zorluklar yaşattın ve bu, buraya bir daha dönmemi aylarca engelleyecek." "Ne?" diye şaşkınlıkla bağırdı Teddy. "Hala geri dönmeyi düşünüyorsun?" "Kesinlikle." Cummings'in sesi kararlıydı. "Bu insanların tarihini keşfetmek benim hayat işim. Kopan anıtlarının üzerindeki yazıtların anlamını dünyaya anlatmak, bu bir hedef değil, bir yükümlülük. Bu başarısızlık sadece bir talihsizlikti. Devam etmemi engelleyecek hiçbir şey yok. Başkalarını da seninle birlikte çağırmaya güveniyor musun?" "Hayır," diye yanıtladı Cummings, Jake'e anlamlı bir bakış fırlatarak. "Eğer bir gün başarıya ulaşırsam, o onur yalnızca Poir ile benim aramda paylaşılacak." Sonra, konuyu ilk kez gündeme getirdiği gün gibi, Orta Amerika'nın gömülü şehirleri hakkında beyaz ırkın bildiklerini tek tek gözden geçirdi. Bir zamanlar var olmuş yüksek medeniyeti ve onun hala sorgulanabilir durumunu. Jake, uykuya dalmadan önce yalnızca bir söz söyledi. "Yazıtların okunup okunmaması benim için fark etmez. Ama, değerli maden parmaklarının altındayken kendini iyi forma sokamamış bir adam, bu acıyı içinde taşır." "Progresso'ya gitmenin özel bir sebebi var mı?" diye sordu Neil, kısa bir duraksamanın ardından. "Kesinlikle var, hayatlarınızı neredeyse tehlikeye attım. Eve dönerken sizi güvende görmeliyim. Yolumuzu yalnız bulamaz mıyız? Bu benim için bile imkansız olurdu. Poir tek rehber. İşini bitirdiğinde siz buharlı gemiyle yola çıkarsınız. O ve ben ise küçük kulübeye geri döneriz. Gümüş şehire bir kez daha girme fırsatını beklemek için." Bundan sonra Cummings daha fazla konuşmak istemedi. Çocuklar Jake'in yanına uzandı ve ikisinin de çok ihtiyaç duyduğu uykuya teslim oldu. Göz kapakları uykudan ağır olsa da, hemen bilinci kaybetmek mümkün değildi. Şimdi belirli bir güvenlikleri vardı. Ama Cummings'in büyük hayal kırıklığı ve o kaçırılmış fırsatın düşünceleri, aklı daha önce hiç bu kadar güçlü bir biçimde ele geçirmemişti. Bu yüzden Poir hariç ikisi de uyanık kaldı. Kızılderili ağır ağır nefes alıyordu. "Bu olmaz," dedi Teddy kendi kendine, yarı sesle. "Gizemleri Silver City bizim tarafımızdan çözülemeyecek. Ne kadar çabuk uyursak, yarın o kadar iyi durumda oluruz."
Neil henüz cevap vermemişti ki Kızılderili sessizce onlara yaklaştı ve fısıldadı. Yılanların babasını görmek istersen, doğrul ve ilkbahara bak. Ama ses çıkarma. Çocuklar talimatları yerine getirdi. Kamp ateşlerinin ışığında ayırt edebildiler, ikisinin de şimdiye kadar gördüğü en büyük yılanı. Bir boğaydı. Tembelce su akışına doğru ilerliyordu. Sanki kendi harika gücünün farkındaymış gibiydi, tüm düşmanlarıyla başa çıkabilecek kadar güçlü. Yılanın boyutunu tahmin etmeye çalışırken, başka bir şey oldu. Poir silahını kaldırdı. Çekime hazır. Bu yeni ziyaretçi bir jaguardı. Belli ki içmek için dışarı çıkmıştı ve alışılmadık ışık boğayı görmesini engelliyordu. Temkinli adımlarla ilerledi, bir saldırıya hazır. Muhtemelen bu fırsatın özellikle güzel bir akşam yemeği olup olmadığını tartıyordu. Ve tam o sırada, boğa ona doğru fırladı. Arkadan şaşıran yılan, hayvanın bedeni üzerinde bir kez tam dönüş yaptı. Sonra direniş başladı. Çok heyecan verici bir çatışmaydı bu. Çocuklar boğanın kuyruğunun sıkıca bir ağaç gövdesine bağlandığını görebildi. Bu sayede jaguara karşı sağlam bir dayanak noktası ediniyordu. Ama jaguar kolay pes etmiyordu. Hayvan hem pençelerini hem de dişlerini kullanarak 10 dakika boyunca cesurca kendini savundu. Sonra hızla sıkılaşan kıvrımlar, jaguarın hareketlerini engellemeye başladı. Artık çaresizce çırpınmıyordu, ama tiz alarm çığlıkları yükselmişti. Ve bu sesler, uzaktan yanıt buldu. "Eşi geliyor," diye fısıldadı Poir. "Şimdi gerçek bir savaş göreceğiz." Dediği gibiydi. Birkaç dakika sonra ikinci bir jaguar belirdi. Çocuklar, boğanın ilk kurbanı ezmeye çalışırken aynı anda ikinci düşmanla yüzleşmek zorunda kaldığını anlıyordu. Yılanın kuyruğundaki kaslar gerildi, basınç arttı ve ardından, kırılma sesi duyuldu. Kurban acı dolu çığlıklar atarken kemikler eziliyordu. Dişi jaguar tam o sırada çıka geldi. Eşi öldürülmüştü. Öfkeyle yılana doğru fırladı. Boğa ise öfkeli bir tıslama ile karşılık verdi. Bu ikinci savaşın kısa süreceği belliydi. Canavar üçüncü denemede boynundan yakaladı. Kuyruğun hareketsizleşmesi, yenilginin habercisiydi. "Bir jaguarı kolayca öldürdü," diye fısıldadı Teddy, "ama bu son yaratık onu bitirecek." Neredeyse kelimeler ağzından çıkmadan savaş sona ermek üzereydi. Boğa ağaçtan tutunduğu yeri bıraktı. Jaguarın vücudunu kuşatamadı artık. Ölümcül kıvrımları işe yaramıyordu. Ve o andan itibaren yalnızca jaguarın hırlaması duyuldu, ta ki her şey sessizliğe gömülene kadar. "Sessizlik. Ne yapacaksın?" diye sordu Neil. Poir silahını kaldırmıştı. "Canavarı öldüreceğim. Zaten türünden çok fazla var. Sayıyı azaltmak sonra geleceklere iyilik yapmaktır." "Ateş etme," dedi Neil kararlılıkla. Yaşama hakkını kanıtladı. En güçlünün hayatta kalması teorisi doğruysa, böyle bir savaştan sonra onu öldürmek korkaklık olurdu. "Eğer yarın aniden onun tarafından yakalandığını fark edersen," diye yanıtladı Poir, "bu kadar merhametli olmazdın." Ve Neil henüz cevap vermeden, hayvan çalılıklara karışıp kaybolmuştu. "Artık ne yapılacağı konusunda soru yok," dedi Kızılderili, bir duraksamanın ardından silahını indirerek. "Yine de ince bir deri var orada. Orada yatsın, umurumda değil," diye gülerek yanıtladı Teddy. "Böyle bir havada kürk düşünmek bile hoş değil. Belki sabah Cummings değer görür. Karıncalar güneş doğmadan önce onu yemiş olacak. Senin için bir değeri yoksa, uyumak iyi olur. Nöbet zamanı geldiğinde sizi uyandırırım." Bütün gece nöbet tutulacak mı? Herkes için uyumak tehlikeli olurdu. Jaguarlar, yılanlar, gözleri kapalıların sonucu ne olurdu? "Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok," diye yanıtladı Neil, gülerek. "Sıra geldiğinde hazır olacağız." Sonra çocuklar, kendilerini toparlar toplamaz uykuya teslim oldu. Cummings ise muhtemelen kendi başına nöbet tutmuştu. Çünkü başka bir gün gelene kadar kimse uyanmadı. Kahvaltı çoktan pişmişti. Poir büyük yapraklar üzerine bulabildiği her şeyi sergilemişti, taze mangolar, kaz biçiminde kızartılmış bir kuş ve turp tadında birkaç küçük beyaz koni. Ekmek ya da sebze dışında, bu bir yemekti. Epikürü bile cezbederdi. Ve tüm eller tam anlamıyla hak ettikleriyle karşılaştı. Açlıkları giderildikten sonra Cummings omzuna kalan 2 topun büyük bölümünü, kartuşları kapladı ve şöyle dedi: "Artık hareket etme zamanı. Makul derecede yavaş seyahat ederiz, kimse yorulmaz. Ama tek 1 saat bile boşa gitmemeli. Yol önümüzde uzun, deniz kıyısına ulaştıktan sonra bile.
Ve her geçen gün, varış noktamıza ulaşmayı daha da geciktiriyor. Artık gerçekten eve döndüğümüze göre, diye yanıtladı Neil, kalan silahı alırken, şikayet için bir sebep kalmadı. Dayanıklılığımız belki zayıf, ama yürüyüş şimdi başlıyor. Dağda gölge yokken çocuklar, ormanda bir sığınak bulmanın ne kadar harika bir rahatlama olacağını düşünmüştü. Ama 1 saatlik yolculuktan sonra, sıcaklık neredeyse aynıydı. Ağaçların arasında güneş ışınları doğrudan üzerlerine çarpmıyordu. Ama bunu dengelemek için her rüzgar nefesi kapatılmıştı. Atmosfer, boğucu geliyordu. Terler yüzlerinden akıyordu. Nem o kadar büyüktü ki, güneş ışığında olmanın daha rahat olabileceğini düşünür hale geldiler. "Sanırım artık dağ yolculuğu hakkında daha iyi bir fikrin var," dedi Cummings gülerek. Neil istemsizce durmuştu. Böyle bir iklimde ağaçların gölgesi, olumlu bir rahatsızlıktır. "Dayanabiliriz," diye cesurca yanıtladı Teddy. "Her adım kıyıya biraz daha yaklaştırıyor bizi. Denize bir bakış bile, tüm çabalarımızın karşılığını verir." Görünüşe göre Poyer bile sıcaktan etkilenmişti. Artık o hızlı adımlarla yürümüyordu. Zaman zaman, partinin her iki üyesinden de geri kalır hale gelmişti. Cummings önce birini, sonra diğerini saat 11'e kadar zorladı. Öğle vakti tamamen durdu, takip ettikleri akarsuyun başında. "Artık bir siesta yapabiliriz. Muhtemelen tüm yolculuğumuzu sık duraklamalarla tamamlarsak daha verimli olur. Günün ilerleyen saatlerinde avlanırız ve yeterince ışık olduğu sürece yürümeye devam ederiz." Bu çok hoş öneriye kimsenin itirazı olmadı. Kısa sürede yalnızca Sentinel, yani Teddy, nöbetçi olarak uyanık kaldı. Orada oturup böceklerin uğultusunu dinlemek sıkıcı bir işti. Ama partinin hiçbir üyesi bu kadar özenli bir nöbet tutamazdı. Gözlerini açık tutmak imkansız hale geldiğinde ileri geri yürüdü, kapanmalarını engellemek için. Ormanın alışılmış seslerinden başka hiçbir şey yoktu. Doğa uyuyor gibiydi. Ve Teddy tam, "Bu nöbet işe yaramaz," diye düşünmeye başlamıştı ki, yaprakların arasından alışılmadık bir hışırtı duydu. Şaşkınlıkla doğruldu. İlk aklına gelen, Santa Cruz'un onları takip ettiği oldu. Ama kısa sürede bunun bir hata olduğu anlaşıldı. 4 bakır tenli adam, Silver City sakinlerine hiç benzemiyordu. Ormanın içinden sessizce geçiyorlardı. Beyaz Parti'nin varlığından habersizce. Poyer'u uyandırmak yalnızca bir anlık iş oldu. Omzuna nazikçe dokunmak yeterliydi. "Orada birkaç adam var," diye fısıldadı Teddy, yabancıların yönünü işaret ederek. Kızılderili, yılan gibi sessizce çalılıkların arasına süzüldü. Kaybolurken çocuk Cummings'i de uyandırdı. "Silahlı mıydılar?" diye sordu Cummings, kısa hikayeyi dinledikten sonra. "Fark etmedim. Tek düşüncem sizi uyandırmaktı. İncelemeye zaman yoktu. Bizi menzilden takip etmiş olamazlar," dedi Cummings, yarı kendi kendine. Silahını eline aldı, dolu olduğundan emin oldu. "Ama hazırlıklı olmak zarar vermez. Diğerlerini de uyandır. Bacaklarımıza güvenmek zorunda kalabiliriz." Uyandırmak kolay değildi. Ama Teddy önce her birinin ağzını eliyle kapatarak bunu başardı. Sonra hep birlikte tetikte beklemeye başladılar. Poyer'un döneceği yöne bakarak. 1, 2, 3 dakika geçti. Ve ardından bir çığlık yükseldi. Tüm korkularını dağıtan bir sesti bu. Arkadaş selamıydı. Hemen ardından Cummings bağırdı. "Korkma, tanıdıklarımız. Böyle bir şeyin keşfedilmesi çok gecikmişti," dedi Jake, sesinde derin bir rahatlama vardı. "Bir daha asla karşılaşamayacağımızı düşünmeye başlamıştım. Kızılderililere benziyorlardı," dedi Teddy şüpheli. Neil ekledi, "Cummings'in sözüne güvenebiliriz. İşte buradalar. Ve yakında neden böyle tehlikeli bir bölgede bu işe giriştiklerini anlayacağız." Yabancılar ortaya çıktı. Poyer ve beyaz adam eşliğinde. Cummings, partinin durma yeri olarak seçtiği açıklığa girerken şöyle dedi. "Bunlar Merida'dan tanıdıklarımız. Bu bölgeyi kuş derileri için ziyaret ediyorlar. Halkın arasında hazır satışta bulunanları arıyorlar. Bir kanoları var ve buradan yaklaşık bir düzine mil aşağıda derenin genişlediğini, makul büyüklükteki el araçları için yeterli olduğunu söylüyorlar. En küçük bir tekne bile olmadığına göre, bu bilgi bize nasıl fayda sağlayacak, diye gülerek sordu Neil. Açıklamam uzun sürmeyecek. Onları deniz kıyısına kadar taşıma için kiralamayı öneriyorum. Bu sayede yürüyerek gitmekten tasarruf edeceğiz. Kanoları yeterince büyük mü? Bir düzine kişi taşır. O zaman sorunlarımız gerçekten bitti, diye neşeyle bağırdı Teddy.
Ama Cummings tutkusunu biraz dizginledi, kıyı etrafında hala bir yolculuk olacak. Böyle bir yükle denize açılmak güvenli olmaz. Ama gelen nimetlerin tadını çıkaralım, diye ekledi, yoldaşlarının yüzündeki düşüşü fark ederek. Yarım ekmek hiç ekmek olmamasından iyidir. 6 günlük yorucu bir yolculuktan sonra memnun olacak şeyler var. Yabancılar, partinin diğer üyeleri tarafından karşılanmayı beklemeksizin hazırlıklara başladılar. Av çantalarının içeriğiyle geniş çaplı bir pişirme başladı. Ve kısa sürede yükselen lezzetli koku, Jake'i gelen iyi şansın tam farkındalığına taşıdı. O adamlar avlanırken bu normal bir ziyafet olacak, dedi onaylayarak. Ve bence bu, Sea Dream'den ayrıldıktan sonra başımıza gelen ilk gerçek şans parçası. Yeni gelenler İngilizce bilmiyordu. Bu yüzden tüm konuşmalar Cummings ve Poyer üzerinden aktı. Ama ikisi de çocukların ilgisini çekecek bölümleri içtenlikle aktardı. Kurak sezon, denen dönemin ortasından itibaren neredeyse bitmek bilmeyen yağmurlar hayli ilerlemiş olsa da, bu avcılar zamanlarını kıyıdan akan dereler üzerinde geçirirdi. Her yıl $100 kazandıklarında kendilerini iyi ücretlendirilmiş sayarlardı. Bu onlar için gerçekten büyük para, diye açıkladı Cummings. Neil, avcılığın çok karlı olmadığını öne sürmüştü. Bu miktarın 1/4'ü, bu ülkede meyve toplama emeğiyle geçinen biri için tüm temel ihtiyaçları karşılardı. 10 yıl içinde emekli olabilirler ya da araziyi alt kiraya verirler, 100 pound için 15 sent ödeyecek olanlara. Yabancılar, Poyer kadar iyi aşçıydı. Akşam yemeği yapraklara serildi ve herkes tam anlamıyla hakkını vermeye hazırdı. Yemekten sonra erkekler kısa bir süre sigara içti. Öğleden sonra saat 4'te yolculuk yeniden başladı. Sayıları artmış, yeni gelenlerden güvende olduklarına dair haberler almışlardı. Bu yüzden çocuklar kendi eğilimlerini takip ettiler, burada ya da orada istedikleri gibi saptılar. Ta ki gece, vahşi hayvanlardan yakalanma tehlikesi nedeniyle hepsini birlikte kalmaya zorlayana kadar. Avcıların kampına vardıklarında gece geç saatlerdi. Ama Cummings orada bir gece kalmayı teklif etmedi. Karanlıkta da su yoluyla seyahat edebiliriz, diye ısrar etti. Kanoyu yönlendirmek artık sorun olmayacak. Akıntıya bırakırız, nöbeti tutarız. Yabancılar her türlü argümanı sıraladı, yolculuğu sabaha ertelemek için. Ama Cummings kararlıydı. Ve kısa süre sonra adamlar kanoyu hazırladı. Neil, Teddy ve Jake teknenin ortasına yerleştirildi. Araç yeterince geniş olduğundan tam uzunlukta uzanabiliyorlardı. Poyer baş tarafına, Cummings ise kıça geçti. Tekne sahipleri kürek kullandı. Bu ilk gece yolculuğu hakkında çocuklar çok az şey biliyordu. Akarsu dardı. Her iki kıyısında ağaçlarla çevriliydi. Bazen gökyüzü yapraklarla tamamen kapanıyordu. Ve yalnızca iki yanlarındaki karanlık duvarı seçebiliyorlardı. Kano bir virajı döndüğünde ya da kıyıdan çekildiğinde dümendeki hareketten anlıyorlardı yönü. Başka bir şey yoktu. Görmekten yorulan gözler kapandı ve erkekler kısa sürede uykuya daldı. Uyandıklarında küçük tekne bir havzanın kıyısına demirlenmişti. Parlak bir ateş yanıyordu. Poyer ima edici bir tavırla eğilmişti. "İşte bana uygun olan seyahat bu," diye bağırdı Teddy, fırlarken. Biz uyurken tekne sürüklendi ve bu hızda kıyıya vardığımızda herkes uzun bir yürüyüş için iyi durumda olacak. "Cummings nerede?" diye sordu Neil, kanodan çıkarken. "Avlanmaya gittik," diye yanıtladı Kızılderili. "O zaman kahvaltı gelinceye kadar bekleyeceğiz," diye ekledi Neil gülerek. "Ne bulduklarının önemi yok. Kömürlerde 20 tane yağlı balık kızarıyor zaten. İstediğin zaman yiyebilirsin. Peki bu suda timsah ya da timsah benzeri bir şeyle karşılaşma ihtimali var mı?" "Burada değil. O zaman ben banyo yapacağım." Ve Neil soyunmaya başladı. Teddy ve Jake hızla onu izledi. Yarım saat muhteşem bir yüzme keyfi yaşandı. Sonra avcıların dönüşü, tam anlamıyla avla yüklü çantalarıyla, sabah yemeği hazırlanma zamanının geldiğini ilan etti. Kahvaltıdan sonra yolculuk yeniden başladı. Kano sahipleri, grubun bir gün daha kampta kalmasını tavsiye etti. Herkes daha dinlenmiş olurdu. Ama Cummings bu gecikmeye çok kararlı bir şekilde karşı çıktı. "Bu çocuklar için en önemli şey kıyıya mümkün olan en kısa sürede ulaşmak," dedi. "Ve gereğinden uzun durmamak için iyi bir neden yok. Bu kadar büyük bir mürekkepte herkes ihtiyacı olan dinlenmeyi alabilir. Ama fazla zaman kaybetmeyiz." İsteksizce Kızılderililer teknede yerlerini aldı. Ve o gün çocuklar pek çok şeye tanık oldu. Ağaçlar arasında maymunlar dolaşıyordu.
Hem düzenli olanlar hem de daha yaramaz türler, meyve taşıyanlara arkadan atlayarak bunu büyük bir spor gibi yapanlar. Bu uzun kuyruklu yaratıkların yanı sıra siyah sincaplar da çok sayıdaydı. Eğer grup avlanmak için kanoyu kıyıya yanaştırsaydı, bu tür av için mükemmel bir yer olurdu. Zaman zaman zarif bir jaguar da kendini gösteriyordu. Pekari sürüleri çalılıkların arasından baktı. Cummings defalarca Kızılderilileri durdurmak zorunda kaldı. Suya içmek için inen dikkatsiz bir tapiri yakalamak isteyen kanoyu. Ama bugün görülen hayvanlar, kuşlarla kıyaslandığında, azınlıktaydı. Bazen kanal kelimenin tam anlamıyla kuşlarla tıkanmış gibiydi. Tekne yaklaştıkça ya suyun altına dalıyorlar ya da yolcuların başları üzerinden sert, uyumsuz çığlıklarla geçiyorlardı. Eğri gagalı tantaleler, beyaz balıkçılar, pembe tüylü kaşık gagalar, alevli kanatlı flamingolar ve en çeşitlisiyle teal ile ördekler. Cummings yalnızca bir kez atış yapılmasına izin verdi. Bir jacana düşürdüler, çocukların uzun mahmuzu görmesi için. Kanatlarının altına gizlenmiş keskin çelik, onu boğaya karşı bile güçlü bir düşman yapan o çelik. Öğle yemeği için kahvaltıdan yeterince erzak kalmıştı. Kano saatte 3 ila 4 mil hızla akıntıyla taşınırken küçük grup, etli ya da meyveli yiyeceklerle vakit geçirdi. Güneş ağaçların arkasına yaklaşırken durdular. Sabahtan beri uzun bir mesafe kat etmişlerdi. Bunu timsahlardan ve kaplumbağalardan anlıyorlardı. O kadar çoktular ki navigasyon tehlikeli hale geliyordu. Progresso'nun bu tarafında artık banyo yapmayacaksınız, dedi Cummings. Çocuklar kıyıya atlarken suyun hemen kenarında bir timsahın uzun burnu belirdi. Sahibi umut içinde bekliyordu. Bu adamların varlığı kıyıya yaklaştığımızı gösteriyor. Ve eğer bize yarım şans verirlerse, tatlı su kaplumbağasının deniz kuzeninden çok daha lezzetli olduğunu öğrenirsiniz. Poyor'u durduracak çok çevik bir timsah gerekirdi. Ve kısa sürede 2 tane hikotea, yani kaplumbağa, ateşin ortasında kızarmaya başlamıştı. Böyle bir seyahatte hiç şikayet edilemez, dedi Jake, mükemmel bir tonla, kaplumbağanın bir parçasını daha alırken. Her öğünde farklı bir tür ve en kaliteli yiyecekleri yiyoruz. Özellikle de en ufak bir şey için kendini zorlamak zorunda kalmadan, diye ekledi Teddy gülerek. Bu da işin güzel yanı. Ama payımı yapmayı asla reddetmem. Çok yorgun hissettiğin zamanlar hariç. Bir insan kendine bakmak zorundadır. Bazen dinlenmek kesinlikle gerekli hale gelir. Mesela, burada bu gümüş tablolar olsaydı, taşımak çok zor olmazdı değil mi? Şimdi o konuya geri dönme, dedi Neil sabırsızca. Eğer Cummings ile burada 2 ya da 3 kişinin kalıp tekrar deneme yapmasını istiyorsan, söyle. Jake, o kadar tehlikeli bir yere değerli bedenini tekrar bırakmaya niyetli görünmüyordu. Kanoya binme emri verildi ve konuşma aniden bitti. Bütün gece küçük araç akıntıyla sürüklendi. Birden fazla kez uyuyan bir timsahın sırtına güçlü bir çarpma yaşandı. Çocuklar nöbete çağrılmadı. Neil işin payını yapmayı teklif etti. Ama Cummings duymak istemedi. 6 adam varken herkesin görevi kısa. Ve böyle bir yelken yolculuğuna aşina değilsiniz. Bu konuda çok değerli bir yardımcı olamazsınız. İkinci sabah çocuklar uyandığında her şey değişmişti. Dar, hızlı akan bir dere yoktu artık. Sayısız su yolunun her yöne aktığı geniş bir lagündeydi. Artık kürek gerekmiyordu. "Neredeyiz?" diye şaşkınlıkla sordu Neil. "Denizden bir günden kısa bir yolculukta," diye yanıtladı Cummings. Bu lagüne akarsu akıyordu. Bu Kızılderililer rotayı gerçekten biliyorlarsa, sabah doğrudan Progresso'ya yola çıkarız. İyi durumda. Kısa bir mola verildi. Birkaç ağacın monotonluğu bozduğu bir noktada, ikinci bir kaplumbağa yemeği hazırlandı. Cummings yemek başlarken şöyle dedi. "Su kaynağımız artık sınırlı. Çevremiz tuzlu suyla çevrili. Büyük kısmı almayı düşünüyorum. Kıyı boyunca yola koyulacağız ve yolculuk bitmeden bunları bırakmak zorunda kalacağız." "Ne zaman kabul ettiler?" diye şaşırdı Teddy. Tüm kabakların dolduğunu öğrenmişti. "Sen uyurken. Bu büyük şeylerden birini taşıyamayız ki. 2 kişinin boynuna bir sarmaşık ipi bağlayarak garanti ederim, çok sorun çıkarmaz. Her saat daha hafifleşecekler. Yolculuk zor olacak mı? Kıyı boyunca mı? Evet. Özellikle güneşin sudan yansıdığı parıltı, çok kötü olacak. Kızılderililerin hemen arkamızda olduğunu bilerek sıra dağa tırmanmaktan daha kötü olamaz, dedi Teddy belirgin bir memnuniyetle. Haklısın oğlum. Ve şunu da bileceksin, atılan her adım, geri dönmek zorunda kalma korkusu olmadan,
Bir adım daha azdır. Neredeyse tüm gün çocuklar gözlerini kıstırarak denize bakmaya çalıştı. Ama bu ancak öğleden sonra geç saatlerde mümkün oldu. Sonra, kano bir noktayı dönerken geniş su alanı önlerinde açıldı. Ve 3 coşkulu tezahürat yükseldi gökyüzüne. "Şimdi eve dönme şansımız var gibi görünmeye başlıyor," diye bağırdı Teddy heyecanla. "En azından bir gemiyi sinyalleyebileceğimiz yerdeyiz. Yürümemizi engelleyecek bir şey olursa pek çok yelkenli gemi göreceğimizi beklemeyin," diye araya girdi Cummins. "Bu noktada su çok sığ. Yalnızca en küçük tekneler kıyıya yaklaşabilir. Boş ver. Yürürken okyanusu görebiliyoruz. Ve bizi eve götürecek bir buharlı geminin o sular üzerinde olduğunu biliyoruz." Yolculuk yeniden başladığında herkes kürek kullanıyordu. Gün batmadan lagünden çıkmak önemliydi. Kano hızla ilerledi, sanki yayıyla suyu yararak yolculuğun bu kadar yakın bitmesine seviniyor gibiydi. Grup vardığında hala 2 saat gün ışığı vardı. Dar kanalın ağzına yanaştılar. Sol taraf, kayalarla doluydu. İniş yalnızca lagüne giden girişten yapılabiliyordu. Ve tam o noktada avcılar, Progresso'dan geldikleri tekneyle karaya çıktı. Kanoda az miktarda erzak kalmıştı. Kızılderililer yolcularıyla paylaştı bunları gönüllü olarak. Su kabakları 2'ye bölündü. Ve Cummins 4 adama iyi bir bedel ödedi. Ateşin gizlendiği geceye dair hesap kapandı. "Dinlenmeye pek ihtiyacımız yok," dedi Cummins. Gümüşşehir kaçakları artık yalnızdı. Ama bu gece geç saatlerde son kısmı başlatmak aptalca olurdu. "Eşyalarımızı biraz kıyıya taşıyalım, sonra kamp yapalım." Su kabaklarının eğri boyunları iyi bir tutamak sağlıyordu. Eskimiş kıyafetlerinden birer parça alarak her biri bir kabak taşıdı. Küçük grup, liderini yaklaşık 100 metre takip etti. Devasa kayalar kısmi bir sığınak oluşturuyordu. Yiyecek ve su meselesi de ele alınması gerekiyordu. Cummins herkesi tamamen doyurmak yerine adil paylar belirledi. "Bir süre erzak kısıtlı olacak," dedi neşeyle. "Şimdi kendimizi doldurup sonra acı çekmek yerine, bu çok daha iyi." Kimse bu makul önleme itiraz etmedi. Yemek en neşeli şekilde yendi. Sonra yapacak başka bir şey kalmamıştı. Sabah yürüyüşe başlanana kadar beklemek vardı. Neil ile Teddy zamanlarını evdeki sevdiklerinin o an ne yaptığını tahmin ederek geçirdiler. Aralarındaki o büyük mesafeyi düşündükçe içleri sıkıştı. Ve bu düşünceden yoruldukça Teddy sordu. "Sence Progresso'ya ne kadar sürer ulaşmamız?" "Umarım yaklaşık 1 hafta. Ve bir gemi sinyalleme şansı yok mu gerçekten?" "Yalnızca bir şans. Başka bir şey değil. İhtimaller o kadar küçük ki, para yatırmazdım buna. Yarın sabah biri gelirse, tabii ki dikkat çekmeye çalışırım. Ama böyle bir şans olmaz. Bu yüzden yapabileceğimizin en iyisi şimdi uyumak. Önümüzde zorlu bir iş günü var." Dalgaların monoton uğultusu çocukları hemen uyutabilirdi. Birkaç kayayla kısmi barınak oluşmuş kumun üzerine uzanmışlardı. Ama tam tersine, uyku gelmiyordu. Cummins ve Jake uykuya daldıktan sonra uzun süre önlerindeki yolculuktan konuştular. Ve ağırdan alarak tahminler yürüttüler, yanan yatı geride bırakanların akıbeti hakkında. Bu, Gümüş şehrini ilk gördükleri günden beri nadiren gündeme gelen bir konuydu. Tehlikeler o kadar büyüktü ki her şeyi gölgeliyordu. Ama şimdi, eve bu kadar yakın hissederek, 4 tekneden yalnızca birinin hayatta kaldığı korkusu her ikisine de acıyla geldi. Gecenin yarısına kadar, geride kalanlara dair kendilerini sakinleştirmeye çalışarak geçti. Sonunda uykuya daldıklarında Poyer dik oturuyordu. Sırtını büyük bir mercan benzeri kayaya dayamış, suya bakıyordu. Sabah Neil gözlerini açtığında, Kızılderili hala aynı pozisyondaydı. "Bir gemi gördün mü?" diye sordu çocuk. "Bir tane var," dedi sakin bir sesle. Ve Neil fırladı. Küçük, tam donanımlı bir şüner, kıyıyla paralel bir çizgide yavaşça ilerliyordu. Yaklaşık 3 mil uzaklıkta. Bir an sonra partinin geri kalanını da uyandırmıştı. Güçlü sesler yükseltiyorlardı, sanki gemideki insanlar duyabilecekmiş gibi. "Ne oldu?" diye sordu Cummins. Ama soruyu sormadan önce gemiyi görmüştü zaten. "Bizim yönümüze ilerliyor gibi görünüyor. Dikkatlerini çekmeye çalışmalıyız. Ama bağırarak asla yapamayız bunu." "Ne yapalım?" "Ateş yak tabii ki," diye yanıtladı Jake. "Hava neredeyse durgun. Bir tekne kıyıya göndermeleri için zamanları var. 1 saat içinde orada esinti kalmaz." Konuşmayı kesmeden Neil ve Teddy ağaç sırasına doğru koştu, odun getirmek için. Ve kısa sürede kıyıdan kalın bir duman bulutu yükselmeye başladı.
Diğerleri yakıt taşırken Poyer alevlere ıslak bir dal attı. Fazla yanmasın diye. Ve sinyalin yanıtlandığını belirtmek için Schooner'in ana direğinde bir bayrak dalgalanana kadar çalışma durmadı. "Çok şanslıyız," dedi Cummings, bir kayanın üzerine otururken. "Nereye giderse gitsin, onları Progresso'ya ikna etmekte sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum." Elbette tüm parti en iyi ruh halindeydi. Ve Neil ile Teddy için küçük araç özellikle dostane bir görünüme sahipti. Schooner kıyıya doğru ilerlerken duman ilk yükseldiğinde hareket etmemişti. Rüzgar çok hafifti. Ama birkaç dakika sonra bir teknenin indirildiğini gördüler. "Bu bazı umutlarımı yok ediyor," dedi Cummings gülerek. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Neil. "Progresso'dan gelmiş olabilir diye düşünmüştüm. O zaman onları istediğimiz gibi ikna etmek çok kolay olurdu." "Neden öyle düşünmüyorsun?" "Çünkü bu kadar uzak bir yer için gönüllü yerli kürek ekibi bulmak çok zor. Çoğu esintinin geçmesini beklemeyi tercih eder. Çok fazla iş gerektiriyor çünkü." Çocuklar teknenin yavaşça yaklaşmasını izledi. Ve Jake birini daha dikkatli incelerken şaşkınlıkla başladı. Birbirlerine baktılar, sanki bir şeyden korkuyor gibi. "Ne oldu?" diye sordu Cummings. Neil yavaşça yanıtladı, "Dümen kullanan adam. Sea Dream'in yelken ustası Bay Walters'a benziyor." "O," diye bağırdı Teddy heyecanla. "Artık eminim. Ama o bu eşkünerle nasıl geldi?" Yoldaşları cevap veremezdi. Ve hepsi sabırsızlıkla bekledi, ta ki adam çağrı mesafesine gelene kadar. Sonra Neil bağırdı. "Gerçekten sen misin, Bay Walters?" "Bildiğim kadarıyla öyleyim," diye gülerek yanıtladı. "Her şey yolunda mı?" "Birinci sınıf durumda." "Baba nerede?" "Gemide. Mürettebatın tamamının kurtarıldığını bildirmek için sinyal vereceğim." Konuşurken bir tabanca ateşlendi. Bayrak sallandı. İyi haber anlaşılmıştı. "Hepsi değil, Bay Walters. Teknemizdeki 3 denizci kıyıya inmeye çalışırken boğuldu. Hatayı düzeltmek için artık çok geç. Bu kadar çok kişiyi gördüğümde hiçbir felaket olmamış ummuştum." Bu sırada küçük tekne iniş yapılabilecek bir noktaya yanaştı. Yelken ustası kıyıya atladı ve ölmüş olduğundan korktuğu kişilerle içtenlikle el sıkıştı. Cummings ve Poyer tanıtıldı. Ardından Neil sordu. "Schooner'i nereden buldun?" "Sizi aramak için kiraladım. Ama Bay Emery hikayeyi anlatacak." "Şimdi gemiye geliyor musun?" "Seninle geleceksin," dedi Neil, Cummings'e dönerek. "Ne yapacağımı tam bilmiyorum. Belki Poyer ile benim için en akıllıcası, artık Progresso'ya gitme gereği kalmadığına göre eve dönüş yürüyüşüne başlamak. Ama babamı görmelisin. Şu an zaman bu kadar değerli değil. Bizimle bir gün daha geçirebilirsin." "Dediğiniz gibi olsun," diye gülerek yanıtladı Cummings. "Sadece tereddüt ettim çünkü, bu uzun serseri ne kadar çabuk biterse, aklımda o kadar rahat ederim." Jake ve Teddy çoktan tekneye tırmanmıştı. Diğerleri de peşinden gitti. Ve küçük tekne, neredeyse suyun kenarına kadar yüklenerek gemiye doğru ilerledi. Kazabelerin geri kalan mürettebatla nasıl karşılandığını anlatmaya gerek yok. Poyer ve Cummings'e nasıl davranıldığını da. En içten selamlar paylaşıldıktan sonra Bay Emery ve yelken kaptanı çıkarma hesabı istedi. Ve onlara öyle vahşi bir hikaye sunuldu ki, daha önce hayal bile etmedikleri türdendi. Bay Walters önce bunu bir masal gibi karşılamaya eğilimliydi. Ama Jake'in yüzünde taşıdığı yara izi, şüphe götürmez bir kanıttı. Ve Cummings, şüpheci yelken ustasını kısa sürede ikna etti, Santa Cruz gerçekten vardı. "Bu, yaşamak istediğim bir macera," dedi sonunda heyecanlı bir sesle. Şehre yarım mil mesafede bir saklanma yerinde, fırtınalı bir gecede, değerli metali taşıyarak zengin olmak. Neden bu mümkün olmasın? Sabır ve gizlilik varsa bu ve daha fazlası yapılabilir. "O zaman eve döndüğünde istediğin kadar bana anlat," dedi Jake içten bir kahkahayla. "İtiraf edeyim, aptalca davrandım. Ama ciddi bir şey çıkmadı. Kendi yanağımdaki kesik dışında. Asılma meselesi değil. Bu dünyada akrabam yok," diye devam etti Bay Walters. "Sea Dream battığına göre iş aramam gerekiyor. Eğer beni yoldaş kabul edersen, Amerika'ya dönmek yerine burada kalırım." "Gerçekten böyle çılgın bir girişimi düşünüyorsun?" diye sordu Bay Emery şaşkınlıkla. "Kesinlikle. Beni engelleyecek ne var? Bildiğim kadarıyla hiçbir şey. Ama gitmek. Kızılderililer bu kadar uyarılmışken, intihardan çok az farklı görünüyor. Birkaç ay, belki bir yıl boyunca denemeyeceğiz," diye ekledi Cummings. "Peki nerede durmayı önerirsin? Bu eşkünerle ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsun?"
En yakın limana, Birleşik Devletlere giden bir buharlı gemi bulabileceğimiz yere. O Progresso. Eğer itirazınız yoksa Poyer ve ben de sizinle geliriz. Merida'dan malzeme almam lazım. Ve eğer Bay Walters da aynı fikirde ise, oraya birlikte gitmekten memnuniyet duyarım. Gemi sizin hizmetinizde. İstediğiniz an indiririz. Ben de Walters'ın maaşını öder. Gerekirse biraz peşin veririm. Poyer ile benim için çok az şey gerekecek. Bu ülkede yaşamın maliyeti küçük, doğa bolca sağlıyor. Geminin kaptanı, tam kan bir zenci, rüzgar yükselir yükselmez Progresso için hareket etmesi söylendi. Sonra Bay Emery, çocukların gördüğü şehir hakkında pek çok soru sordu. Cevaplar, yelken ustasını Cummings ile kalmaya daha da hevesli kıldı. Bu pek adil değil, dedi sonunda Neil. Hep biz maceralarımızdan bahsediyoruz. Kendi hareketlerinizden tek kelime duymadık. Yattan ayrıldığımız geceden sonra 3 tekneyi nerede bıraktınız? Ve bu Schooner'i nasıl buldunuz? Uzun bir hikaye değil, diye yanıtladı Bay Emery. Siz kaybolduğunuzda aynı yolda devam ettik ve 3 tekneyi birlikte tutmayı başardık. Gün doğduğunda senin yatın yoktu ortada. Bütün o gün ve ertesi gün bekledik, sonunda Cozumel'e vardık. 3 gün kaldık, ortaya çıkmanı umarak. Sonra bu Schooner adaya uğradı ve sizi araması için kiraladım. O günden beri kıyı boyunca yukarı aşağı gidip geliyoruz. Teknenizin bu hemen çevredeki karaya ulaştığı anlaşılıyordu. Ne kadar daha kalırdın? Çok fazla gün kalmamıştı. Seni bir gemiye koyma umudunu yitirmeye başlamıştım. Ama Jake'in küçük bir tekneyi neredeyse herkesten iyi kullanabildiğini biliyordum. Ve 4 tenderden birinin boğulması, mantıklı görünmüyordu. Diğerleri güvenle geçmişti. O zaman tam zamanında çıktık. Evet, çünkü rüzgar izin verir vermez bölgeyi terk edecektik. Bu kadar yukarıda olabileceğinizi tahmin etmemiştim. Jake, yelken ustasına bu hatanın nasıl olduğunu sormak istedi. Ama hassas bir soruydu. Bay Walters gidene kadar beklemeye karar verdi. Neil'ın babası muhtemelen daha rahat açıklardı. Çocukların o an hissettiği derin içsel huzuru hayal etmek zor değil. Kendilerini yeniden Sea Dream'in neredeyse tüm mürettebatıyla buldular. Artık endişeye neden olacak hiçbir şey yoktu. İntikamcı Kızılderililer çok geride kalmıştı. Saldırı korkusu geçmişti. Eskiden böyle bir yere girmenin ne kadar güzel olacağını düşünürdüm, dedi Neil, ikisi de tentanın altında otururken Teddy'ye, yoldaşlarından biraz uzakta. Ama şimdi gerçekliği yaşadık. Yeterliyim. Sanırım hikayemiz bir kitaba konsaydı oldukça ilgi çekici olurdu. Ama kim yazarsa yazsın, ne kadar aç ve yorgun olduğumuzu tam anlatamazdı. Sivrisineklerin ve sineklerin bizi neredeyse yediğini, çoğu zaman ne kadar korktuğumuzu ve temiz kalmanın neredeyse imkansız olduğu böyle bir yerde bulunmanın nasıl bir şey olduğunu. Bu yüzden maceralar hakkında okuduğunuzda çok hoş geliyor, dedi Neil. Bedeni ve zihni rahatsız eden küçük şeyler, hep göz ardı edilmiş. Evet, dedi Teddy çok kararlı bir sesle. Bir gün bu yeterliydi. Ve muhtemelen bolca macera fırsatının olduğu bir yere gitme fikri, bir daha beni asla ilgilendirmeyecek. Bu şekilde konuşurken güverte üzerinde akşam yemeği servis edildi. Özellikle iyi pişmiş değildi. Ama sohbet genele döndü. Yeniden birleşen parti, esas olarak Bay Walters'ın Cummings ile kalmaya olan kararlılığından bahsetti. Ve dinlerken Jake, o ünlü şehirde gördüğü harika manzaralar dışında her şeyi unutur gibiydi. Ben de seninle kalmaya karar veriyorum, dedi sonunda. O gümüşü taşımak mümkündü. Ve hiç alamadım, kendime kızıyorum. Bay Walters denemeye karar verdiyse, ben de aynısını yapacağım. Poyer hızla başını kaldırdı. Kararlı bir şekilde başını salladı. Cummings ise vurgulu konuştu. O zaman yalnız gitmen gerekecek. Bir kez seninle oradaydım. Yalnızca nadir bir şansla hayatta kalabildik. Aynı tehlikeli deneyi bir daha yapmaya niyetim yok. Yine kendimi aptal yerine koyacağımı mı düşünüyorsun? Bundan eminim. Görüşünüz tesadüfen bizimkinden ayrıldı. En ufak bir düşünce olmadan doğrudan devam ederdiniz. Sonuçları hesaplamadan, çocuklarla kalman en iyisi. Jake'in söyleyecek bir şeyi yoktu. Ama günün ilerleyen saatlerinde Neil ve Teddy'ye özel olarak şunu söyledi, yalnız gireceğim o bataklığa. Bunu Poyer kadar iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Bu kadar tehlikeli bir girişim değil. Yanağındaki o güzel yara izinin sunulduğu gecede aynı şeyi düşünmüşsündür, dedi Neil gülerek. Ve mağaradan uzaklaşırken geri dönüş yolunu bulamayınca da. Jake çaresizce somurtmaya başladı.
Ve Şuner kıyı boyunca güçlü gece esintisiyle ilerlerken toparlanamadı. Bu andan itibaren Progresso'ya yolculuk yalnızca birkaç saat sürdü. Sakarcasına görünen gemi iyi bir denizci olduğunu kanıtladı. Öğleden sonra limana demirlemişti ve 24 saat sonra bir sonraki buharlı geminin ayrılacağı ilan edildi. Geride kalanlarla veda etmek için hala zaman vardı. Ve son anları birlikte güzel kasabayı gezerek geçirdiler. Çünkü bir daha görüşüp görüşmeyeceklerini kimse bilemiyordu. Jake, hazine arayıcılarına katılmak için herhangi bir hazırlık yapmadı. Neil, partiden birinin izin verse son anda cesaretinin kırılacağına emindi. Gece geç saatlere kadar veda buluşması düzenlenmemişti. Herkes bir isteksizlik hissediyordu. Ve Bay Emery emekli olmasında ısrar etmeseydi, her şey sabaha kalabilirdi. Hem veda hem de iyi geceler, dedi Cummings ayağa kalkarken. Burada fazla uzun kalmak istemiyorum. Santa Cruzluların bizi tanıması mümkün. Gün doğduğunda Merida'ya yola çıkmayı öneririm. Oradan da ilk gördüğümüz kulübeye döneceğiz. Görevden çıktığımız o kulübeye. En azından sizden haber alacağımıza güvenebiliriz, dedi Bay Emery. Çocuklar, girişiminizin nasıl sonuçlandığını merak edecek. 50 millik bir yolculukta posta noktasına ulaşmak kolay değil. Ama ilk fırsatta haber göndeririz. Jake ile Cummings ve Poyle çok az zaman geçirdi. Yaşananlardan sonra Jake'e özel bir sevgi taşımıyorlardı. Ama çocuklarla, Kızılderili neredeyse sevgi doluydu. Tanrılar Poyle'un duasını dinlerse, hayatlarınız bulutlardan arınmış olsun, dedi ciddi bir sesle. Ellerini başlarına koydu, sanki onları kutsarcasına bir törenle. Ve bir daha konuşmadı. İyi dilekler işe yarasaydı, hem Walters hem de Cummings Gümüşşehir'den hazine çıkarma girişiminde başarılı olmalıydı. Ama henüz bunu ne Neil ne de Teddy öğrenebilmişti. Progresso limanından ayrıldıklarından beri, onlardan tek bir kelime duyulmamıştı. Eve dönüş yolculuğu sakin geçti. Buharlı gemide seyahat genellikle böyle olurdu zaten. Ve Sea Dream'in haberi, denizcilerle birlikte New York'a ulaşmadan önce yıkımın öğrenilmiş olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak ne Teddy'nin ebeveynleri ne de Neal'ın annesi onlar için endişelenmişti. Eve dönüş, yaşadıklarıyla kıyaslandığında, sessiz bir olaydı. Bugün bile çocuklar hala merak ediyor, beyaz insanlar ve Kızılderililer, arzularına ulaşabildiler mi? Ve ikisi de bir gün haber bekliyor. Cummings'in kopan anıtlarını çözdüğüne, ya da Gümüşşehir'deki araştırmasından sonuç aldığına dair bir haber. Ama o haber, henüz gelmedi.